Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın West End kalbinde, Soho ile Regent Street arasında kıvrılan Carnaby Street'teyiz. Kaldırımda ritmi yükselen adımlar, vitrinlerden taşan renkler ve tepemizde parlayan o ünlü kemer. Hazır mısınız? Ben anlatayım, siz bu modanın ve müziğin sokağında kendi temponuzu yakalayın. Burası ne ve neden önemli? Carnaby Street, Londra'nın yenilikle kurduğu ilişkinin canlı bir sahnesi. 60'lı yıllarda Swinging London ruhunun moda cephesi burada şekillendi. Cesur kesimler, özgür renkler, sokaktan ilham alan tasarımlar. O zamandan bu yana sokak hep genç kaldı. Bugün de bağımsız butiklerin, büyük markaların, konsept mağazalarının ve yaratıcı yiyecek mekanlarının yan yana dizildiği bir yürüyüş hattı. Bir vitrine bakarken geçmişin gölgesi, bir yan sokakta şimdinin enerjisi kol kola gezer. Neredeyiz? Nasıl ulaşılır? İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Carnaby, Regent Street'in arka cephesindeki küçük, gridin içinde yer alan yaya öncelikli bir sokak ve onu çevreleyen ara sokaklar topluluğu, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Tottenham Court Road istasyonlarından kısa bir yürüyüşle ulaşılır. Düz rota ve net yönlendirmeler sayesinde kaybolsanız bile doğru yerdesiniz demektir. Yakın çevrede Liberty London'ın çerçeveli ahşap cephesi, Newburgh Quarter'ın bağımsız dükkanları ve Kingly Court'un 3 katlı avlusu bulunur. Ne zaman gelmeli? Gün içinde sabah saatleri vitrinleri sakin sakin incelemek için idealdir. Öğleden sonra hareket artar, akşamüstü ışığı tuğla yüzeyleri yumuşatır. Akşam, özellikle ışık süslemelerinin olduğu dönemlerde, sokak bambaşka bir sahneye dönüşür. Yılın son aylarında kurulan temalı ışık enstalasyonları fotoğraf için harikadır. Kalabalıktan kaçmak isterseniz, hafta içi sabahını, enerjinin yükseldiği bir akşam istiyorsanız, cuma ya da cumartesi, akşam üstünü seçin. Yağmur yağarsa, keyfiniz kaçmasın. Islak taş zemindeki yansımalar, renkleri 2 kat parlak gösterir. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir tur için 45 dakika kafidir. Kemerin altından geçin, ana aksı baştan sona yürüyün, 1-2 yan sokağa kıvrılın. Daha dolu bir deneyim için 2 saat planlayın. Kingly Court'ta avlu molası, Newburgh Quarter'da kısa bir butik keşfi ve yakın çevredeki pasajlara göz atma bu süreye rahatça sığar. Moda meraklısıysanız vitrin okumak başlı başına bir etkinliğe dönüşür. Nasıl gezilmeli? Hangi rota iyi? Regent Street tarafından gelen kemerin altından başlayın. Kemerin yazısına bir selam verin ve ilk 100 metrede ağırlaşın. Sağda solda küçük ara sokaklar açılır. Big Street ve Broadwick Street'e kıvrılıp geri dönmek iyi bir alışkanlık. Ardından Kingly Court'a girin. 3 katlı açık avluda birbirine bakan balkonlar ve küçük mutfaklar, dünya mutfağından küçük duraklar sunar. Bir kahve ya da hafif bir atıştırmalıkla ritminizi ayarlayın. Newburgh Street'e uğrayıp bağımsız denemelere göz atın. Geri dönüşte ana aksa bağlanıp kemere doğru ters istikamette yürüyün. Aynı sokağı 2 yönde görmek 2 farklı sahne demektir. Giriş ücreti var mı? Hayır. Carnaby bir açık sokak deneyimidir. Yürümek, izlemek, fotoğraf çekmek ücretsizdir. Etkinlikler, pop-up sergiler ve bazı özel deneyimler dönemsel olarak biletli olabilir. Yeme içme ve alışveriş tamamen sizin planınıza ve bütçenize bağlıdır. Yanınıza ne alınmalı? Rahat bir ayakkabı şarttır. Kısa gibi görünen bu rota, merak nedeniyle kendini uzatır. İnce bir su şişesi, yağmura karşı hafif bir kat, yazın güneşten koruyan bir başlık iyi olur. Fotoğraf çekecekseniz, flaşsız çekime hazır olun. Cam vitrinlerde yansıma azaltmak için yan açı deneyin, telefon lensini kuru bir bezle sık sık temizleyin. Akşam saatlerinde mini bir tripod isteyebilirsiniz ama kalabalıkta kimseyi engellemeyin. Nerede fotoğraf çekilir? Kemerin altında sokağın ortasında simetrik bir kadraj kurun. Uzaktaki renkli bayrakları ya da süslemeleri de içine alın. Kingly Court'ta avlunun orta noktasında yukarı bakın. Balkon çizgileri katmanlı bir kompozisyon verir. Newburgh Street'te pastel cepheleri yan perspektifle alın. Vitrin, yansımalarında ikinci bir şehir kurulur. Yağmurdan sonra su birikintilerinde kemerin ters görüntüsü harikadır. Akşam, mavi saat diliminde, ışıklar yanmışken, tuğla ve neon bir araya gelir. O kısa pencereyi kaçırmayın. Ne görülmeli, ne yapılmalı
Vitrin gezisi burada bir sanat dalıdır. Moda, sokakta karşınıza fikir olarak çıkar. Küçük bir aksesuar bile bir hikaye anlatır. Bağımsız parfüm dükkanlarında kokuları deneyin. Bir şişenin kapağı, bir sabahın anısını saklayabilir. Kingly Court'ta dünya mutfağından minik tadımlar yapın. Sokağın köşesinde, bir kahve alın, aheste adımlarla Newburgh Quarter'a dalın. Sezonluk kurulan ışık enstalasyonları varsa, bir dakika durup heykel gibi izleyin. Bazen anlam, kalabalığın içindeki o kısacık sessizlikte yakalanır. Küçük incelikler ve güvenlik. Yaya öncelikli alanda bisiklet ve teslimat scooterlarına dikkat edin. Pazar öğleden sonraları yoğun olabilir, çantanızı önde taşıyın. Vitrin önlerinde uzun süre dururken girişleri tıkamayın. Dükkan çalışanlarına kısa bir selam, denemek istediğiniz ürünlerin kapısını açar. Bu mahallede gülümseme en iyi anahtardır. Halk inanışları ve küçük efsaneler, kemerin altından geçerken içinden bir dilek tutanların o sezon aradıkları parçayı kolay bulacağı söylenir. Kingly Court'ta avlunun ortasında tam ortaya basıp yukarı baktığınız anda yeni bir fikir akla düşermiş. Newburgh tarafında pastel cepheler arasında ilk fotoğrafı çekenin gününün açıldığına inananlar var. Masal mı, ritüel mi? Belki ikisi de. Ama Carnaby'de küçük ritüeller, gezinin ruhuna ince bir dokunuş yapar. Burası neden görülmeli? Çünkü Carnaby, Londra'nın kendini yenileme cesaretinin günlük halidir. Tuğla ile neon, bağımsız fikir ile küresel marka, sokak ritmi ile zarif vitrin aynı sahnede buluşur. Burada yürürken sadece alışveriş yapmazsınız. Kendi tarzınıza küçük bir cümle eklersiniz. Kendinize sorun. Bu sokakta hangi renk sizi çağırıyor? Hangi vitrin önünde adımınız yavaşlıyor? Kimler için uygun? Moda ve tasarım, meraklıları için ilham deposu. Aileler için düz rota, kafeler ve kısa molalar bol. Yaşça büyük ziyaretçiler için oturup dinlenebilecek noktalar yakın çevrede. Erişilebilirlik iyi, geniş kaldırımlar ve düz yüzeyler rahat ettirir. Romantik bir akşam yürüyüşü isteyenler için akşamüstü ışığı şahane. Yalnız gezenler içinse kalabalığın ortasında kendinle baş başa kalabileceğin küçük anlar var. Kısa bir rota önerisi bırakıyorum. Regent Street tarafından kemerin altına girin. İlk 100 metrede yavaşlayın, sağa Big Street'e kıvrılıp geri dönün. Kingly Court'ta avluya çıkıp kısa bir mola verin. Newburgh Street'e dalıp 2 butik arasında 10 dakika. Kaybolun. Ana aksa dönüp kemerin altından bir kez daha geçin. Aynı yere ikinci kez bakmak, ikinci bir anlam üretir, son bir düşünce. Carnaby'de atacağınız her adım, şehrin gençlik enerjisinden küçük bir kıvılcım taşır. O kıvılcımı cebinize koyun. Bir sonraki durakta hangi sokak sizin ritminize eşlik etsin? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi düşünün, bu sokakta sizin hikayeniz hangi vitrinin önünde başlıyor? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.